Herkese merhabalar hanımlar. Bugün sizinle bu çok şık motifi çalışacağım. Yıldız model olarak geçiyor. Nerelerde kullanabilirsiniz? Bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Koltuk şallarında kullanabilirsiniz. Dikdörtgen suplalarınızda kullanabilirsiniz. Ve bu sene kağıt iplerden yapılan portföy çantalarda bu modeli çok gördüm ve gerçekten çok şık duran bir model. Yapımı çok basit. Hiç örgü bilmeyenlerin bile rahatlıkla yapılabileceği bir model. Ben örneği göstereceğim için sıradan bir ip seçtim. İpin üzerindeki kağıt kodundaki tığ ve şiş numarasına göre tığ numaramı seçtim. Bir adet de makasım var. Hazırsanız, malzemeleriniz elinizde varsa hemen başlayalım. Modelimize zincir çekerek başlayacağız. 2'nin katları +1 şeklinde ilerleyeceğiz. Ben 21 tane zincir çekeceğim. Modelim 2 zincirlilerden oluşuyor. O yüzden 2, 4, 6, 8, 10 diye gideceğim. +1 de bir tane dönüş için eklemiş olacağım. Yani tek sayılı bir altyapıdan oluşuyor. Zincir sayısından oluşuyor. Şöyle ki 21 tane zincir çekiyorum şimdi ben. 1, 2, pardon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. Dönüş zincirimde çekmiş oldum. Şimdi modelimize nasıl başlıyoruz? Hemen onu göstereceğim. Altılı loblar şeklinde ilerleyen bir model hanımlar. Nasıl? Ne demek istiyorum? Şimdi en son çektiğim alan var ya, yani zincir var ya, onun lobunu biraz bol bırakıyorum. Lob diye şuradan, şu kısımdan bahsediyorum. Şimdi hemen onun yanındaki zincir var ya, oraya girişimi atıp batıyorum. İkinci lobumu çekiyorum. Hemen bir yanındaki sıraya 3. lobumu alıyorum. 3 lobum oldu şu anda gördüğünüz gibi. Hemen bir yanına batıp 4. lobumu alıyorum. Hemen bir yanıma batıp 5. lob. Hemen bir yanına 6. lob. Gördüğünüz gibi 6 tane tığımda lobum var. Ve bunun hepsini bir kere de çekiyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Sabitleme zincir diyebiliriz. Şimdi tekrar göstereceğim. İlk başta yaptığım gibi hafif bol bırakıyorum. Baş dolama falan yok kesinlikle. Sadece lob alıyoruz. Şimdi şuradaki delik var ya. Hemen ona giriş yapıyorum. Şu şekilde çektim. Şimdi şu son aldığım lob var ya. O lobun halkasına giriş yapıp şu şekilde, pardon, net göstermeye çalışıyorum. Şu var ya. Bu son lobumun halkası. Oradan 3. lobumu alıyorum. Hemen o lobun altındaki zincir var ya, dibindeki. Oradan 4. lobumu alıyorum. Şimdi hemen bir yanında 5. lobumu aldım. Sonra hemen onun bir yanında 6. lobumu aldım. Bakın 6 tane lobum oldu. Şimdi yine bir kere de çekiyorum. Bir sabitleme zincir çekiyorum. Evet, şimdi devam edelim. Tekrar göstereceğim. 1. lobumu biraz bol bıraktım. Hemen dibindeki şu boşluk var ya, zincir diyeyim. Oradan 2. lobumu çektim. Hemen şu sondaki çentik var ya, şurası halka diyeyim. Oradan 3. lobumu aldım. Bu şekilde. Hemen onun dibindeki zincirden 4. lobumu aldım. Hemen onun bir yanındaki zincirden 5. lobumu aldım. Hemen onun yanındaki zincirden 6. lobumu aldım. Şimdi 6 tane lobum var. Bir kere de çekip bir zincir atacağım. Bu şekilde. Şimdi tekrar yapalım. Birinci lobumu bol bıraktım. Hemen dibine battım. Son lobun halkasından 3. lobumu çıkardım. Hemen onun dibindeki zincirden 4. lobumu çıkardım. Hemen onun bir yanından 5. lob. Hemen onun bir yanından
6. lob. Hepsini bir kere de çektim. Bir zincir attım. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi ben hızlı hızlı yapacağım. Şimdi ben burada son motifimi koydum. Netleştireyim hemen. Son motifimi yaptım. Son bir zincirim kaldı. Ne yapıyorum? Başını doluyorum. O son bir zincirim var ya, oraya batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir adet. 1, 2. Şimdi bir zincir çekip döndüm. Hemen şu yanındaki boşluk var ya. Şöyle göstereyim size daha net. Zincir çektiğimin boşluğu şurası. Oraya bir adet sıkı iğne yapıyorum. Kenarlarımın düzgün durması için. Bir adet sık iğne yaptım. Şimdi şu motifin şuralarında ilk lobu aldığımız delikler var ya, şu görmüş olduğunuz delikler. Bakın önden de daha iyi net görebilirsiniz. Şu deliklerden bahsediyorum. Oralara ikişer tane sık iğne yapacağım. Şimdi ilk lobumun ilk desenimin hemen üzerine 2 sık iğne yaptım. Herhangi bir ara zincir falan çekmeden diğer ikinci desenimin göbeğine giriş yaptım. 1, 2. Her desenin göbeğine şuralara ikişer tane sık iğne yapacağım. Baş dolama falan yok. Aralarda herhangi bir zincir yok. Bu şekilde ilerleyeceğim. 2 tane buna yaptım. 2 tane buna yapıyorum. 2 tane yan tarafa geldim. Diğer yana geldim. Diğer yana geldim. Diğer yana geldik. Şimdi sona geldim. Sonda nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Şimdi şurada ilk baş zinciri var ya. Oraya da aynı şekilde 2 tane biraz önce yaptığımız gibi sık iğne yapıyoruz. Aynı yere 2 tane sık iğne. Şimdi üst katı nasıl çıkacağız onu göstereceğim. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Döndürdüm. Şimdi ikinci katın motifini koyacağız. Yine ilk lobumu bol bırakıyorum. Hemen yanı var ya. Onun yanındaki zincirden ikinci lobumu çıkarıyorum. Hemen onun yanındaki zincirden üçüncü lobumu çıkarıyorum. Bu 3 zinciri bitirmiş oldum. Şimdi alttaki motifin üzerine geçeceğim. Nasıl geçeceğim? Hemen onu da gösterelim. Pardon. Evet. 3 tane lobumu aldım. Hemen şu var ya. Buradan 4. lobumu alıyorum. Hemen bir yanındaki boşluktan 5. lobumu aldım. Hemen bir yandaki boşluktan 6. lobumu aldım. Bakın 6 tane var. Bir kere de çekip bir zincirimi çekiyorum. Tekrar yapalım. Birinci lobumu bol bıraktım.
Motifin göbeğinden giriş yaptım. İkinci lobumu çıkarttım. Son halkadan üçüncü lobumu aldım. Gördüğünüz gibi halkanın hemen ayağındaki zincirden dördüncü lobumu aldım. Bir yanından beşinci lobumu aldım. Bir yanından altıncı lobumu aldım. Ve bir zincir çektim. Bir kere de çektikten sonra hepsini. Tekrar devam edelim. Bugün kamerada da bir sıkıntı var. Kendi kendine netliği bozuyor. Anlayamadım. İnşallah anlaşılıyordur. Gördüğünüz gibi ikinci kattayım. Ne yapıyorum? Motifin göbeğinden ilk lobumu alacağım. Pardon. İlk motifimden üçüncü lobum. Hemen ayağındaki zincirden dördüncü lobum. Pardon. Hemen bir yanındakinden beşinci lob. Hemen bir yanındakinden altıncı lob. Büyük motiflerde hani battaniye falan çalıştığımız için genelde alışmışım ya, elim küçük, motifte zorlanıyor açıkçası. Kusura bakmayın. Tekrar yapayım, daha anlaşılır olsun. Şimdi motifimin göbeğinden ilk lobumu aldım. Hemen yanından üçüncü lobumu aldım. Hemen dibindekinden dördüncü lobumu, yanından beşinci lobumu, onun bir yanından altıncı lobumu aldım. Bir kere de çektim. Bir zincirimi çektim. Göbek, yan, dibi, bir yanı, hepsini birden çek, zincir. Hemen devam ediyorum. Motifimin göbeğinden giriş yaptım. Yan, dibinden, bir yanından, hepsini birden çektim, bir zincir çektim. Motifimin göbeğinden, yanından, dibinden, bir yandan, hepsini birden çektim, bir zincir çektim. Şimdi yine son sıraya geldim. Nasıl yapıyordum? Başını doladım. Başını doladıktan sonra aşağıda yaptığım sık iğnenin üzerine ikili trabzanımı yapacağım. Bir zincirimi çektim, döndüm. Hemen bu ilk daha demin çektiğim zincir var ya, onun tepesine bir adet sık iğnemi yaptım. Şimdi göbeklerimin içine ikişer sık iğnemi alt sırada yaptığım gibi yapıyorum. Modelim bu şekilde oldu. Hemen önden de göstereyim size. Burası arkasıydı. Modelim bu şekilde oldu. Dediğim gibi çok tatlı duran bir model. Her şeyde kullanabileceğiniz bu model. Bence bunu değerlendirin. Umarım memnun kalmışsınızdır anlatımımdan. Eksik ya da yanlış bir şeyim varsa yorumlara da paylaşırsanız benimle çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.